Arabaya yaklaşalım. Kapılarımız açılacak ve sürüşümüze başlayacağız. Şöyle bir yerlerimizi alalım, anahtarımızı koyalım. Tekrar merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba. 3008'den tanıyorsunuz Hagop Bey'i. Hagop Bey, öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bugün plakaları kendi ellerinizle taktınız. Evet, bugün kendi elimle taktım. Ve ilk defa ben kullanıyorum aracı. Halı paspasını dahi ben koydum. Evet, elinize kolunuza sağlık. 5008 deneyimlerini birlikte ben paylaşacağım, kanalın adı olduğu gibi. Evet. Sizler de benim eksik kaldığım hususlarda bana destek olursanız çok sevinirim. Türkiye ilk gelen araçlardan bir tanesi. Türkiye'de daha önce bir lansmanı olmayacak. Olmayacaktı, evet. 3008 gibi olmayacak. Evet. Hatta şunu da söyleyeyim, ilk defa biniyorum da arabaya. Evet. İlk defa biniyorum, yani geldiğinden beri hiç daha binmedik. Size nasip oldu. Evet, bana da nasip oldu. Bana nasip oldu sizin sayenizde. O zaman yola çıkalım. Hadi bakalım, çıkalım. Frene bastım, uzun bastım. Start düğmesine. Aracımız çalıştı. Hafızalı koltuklarımız var. Fakat şu anda tabii ki hafızaları hiçbir şey ayarlı olmadığı için ayarımızı yaptık. Hafızalı, elektrikli, masaj özelliğimiz var. Gene 3008'deki GT gibi koltuk ısıtma ve koltuk soğutma. Arkalarda gene koltuk ısıtmamız mevcut. Soğutma sadece yok. Kör nokta uyarı sistemimiz, her şey var. Adaptif cruise kontrole kadar her şey var. Şimdi vitesimiz, konumu biraz daha farklı. Ön tarafta. Şimdi Avrupa'da böyle birkaç video izledim. Acaba buraya erişmek zor olur mu vesaire diye. Evet, hiçbir sıkıntı yok. Kol mesafesinde. Yani kol mesafesinde. Aynen. Gene 360 derece kameramız var. Direksiyonu çevirdiğimiz yeri gösteriyor. Ve gene 4K görüntüsü. Bir şey, bakın. Kamera da dönüyor, fark ettiniz mi? Evet. Bakın. Evet. Arka kamera dönüyor 5008'de. Çok güzel. Çok güzel. Ayna altlarında vesaire 360 derece kameramız mevcut. Çok güzel. Ön kamerada dahil olmak üzere. Şimdi vitesi D'ye aldım. Ve ön kamera netliği çok güzel. Netliği gerçekten güzel. Uğraşmışlar daha doğrusu. Peugeot bu sefer yaptı. Yaptı. Şimdi ben daha önce 3008'i kullanmıştım. Artılarını, eksilerini anlattım. Videoyu merak eden arkadaşlar izlesinler. Evet, eksileri vardı. Bugün hatta arkadaşımı aradım, o 3008'in sahibi olan İbrahim. Sana da selam olsun kardeşim buradan. Abi dedi, ben dedi Peugeot'daydım, aracı bakım için götürmüştüm. Ben dedi aracı çok beğendim. Dedim video yayınlandı, mutlaka izle. Ya abi de ne zaman çektin? Vallahi dedim sağ olsun işte Peugeot Mar İstanbul'da bana bir fırsat tanıdı. Güzel bir çekim oldu, mutlaka izle. Bakın evet, çarpar mıyım çarpmaz mıyım hiç problem yok. Ona da söyledim, abicim dedim senin aracındaki gördüğüm bütün eksiklikler düzelmiş. Evet. Düzeltti evet. Yani ben şöyle söyleyeyim, Fransız arabasına çok karşıydım, ön yargılıydım. Hemen hemen bir seneden beri PSA grubundayım. 3008 benim ön yargımı bitirdi. Öyle söyleyeyim. Peugeot'dan bir Fransız arabasından bu kadar iyi bir aracın çıkması ve kendini sevdirmesi bambaşka. Kesinlikle katılıyorum size. Yani. Zaten Peugeot son tasarımlarıyla, ben her videomda söylüyorum bunu, kendine baktırıyor. Evet baktırıyor. Yani dış tasarımı çok güzel. Çok İç güzel tasarımı da gerçekten çok güzel. Şimdi şu kokpiti bilmiyorum beğenmeyecek var mıdır? Yani tabii zevkler, renkler tartışılmaz ama kesinlikle benim hoşuma gitti. Şimdi biraz sıcaklığımız var. Ben bu arada tabii dün biraz mesela aracı kullandım. Elim hemen artık alışmaya başladı bazı şeylere. Şuradan otoya alalım. Sıcaklığımızı 21 dereceye alalım. Bu burada sabit kalsın. Sizin tarafı da senkronizasyonumuzu yaptık. Bitti. Bundan sonra da artık bir işimiz yok. Evet, hemen şuradaki menülerden de bahsedeyim. Mesela iToggle, burada kişiselleştirebiliyorsunuz. Multimedyaya buradan direkt bağlanabiliyorsunuz. Klima, navigasyon ekranına geçebiliyorsunuz. Telefonunuzu bağladığınızda burada görüyorsunuz. Mirror screen yapıp ekrana yansıtma yapabiliyorsunuz. ADAS ayarlarına buradan giriyorsunuz ve hızlı. Tepkileri de güzel. Ayarlarınızı yine buradan yapıyorsunuz. Uygulamalar var. Şurada bugün gördüm bunu. Tarih ve saat. Çok şık. Hoşuma gitti. Gece yolculuklarında iş görecektir bu. Şimdi, zaten iToggle'daki olan menüleri zaten bir defa ayarladıktan sonra fazla bir şey yapmaya gerek kalmıyor. Evet. Hani klima olsun, saat olsun, işte navigasyon olsun, telefon bağlantısı, Bluetooth olsun. Zaten araca bindiğiniz zaman otomatik olarak senkronizasyon yapıyor. Kesinlikle öyle. Evet, bugün gene düne göre biraz daha trafik var gibi duruyor. O zaman hem motordan hem hibrit sistemden bahsedelim isterseniz. Evet. Şimdi motorumuz 1.2, 3 silindir, 136 beygir, 230 Nm torkumuz var. Bir de hibrit motorumuz var. Hibrit motor durkaklarda destek oluyor. Peugeot'un
ifade ettiğine göre %50 elektrik motoruyla gidebiliyorsunuz dur kalk trafikte. Hatta fark ettiniz mi bilmiyorum. Aracı ilk bindiğimizde, çalıştırdığımızda manevra yaparken benzinli motor açık değildi. Siz gaz verdikten sonra direkt devreye girdi. O dediğim gibi hani hava sıcaklığının, aracın ısısına vesaire bunlara göre değişkenlik sağlayabiliyor. Eco moddayım. Evet, şu an önümdeki göstergeye göre Eco moddayım. Kör nokta uyarı sistemim var, çalışıyor. Bunlar benim sevdiğim özellikler. Özellikle şehir içerisinde güvenli sürüşler için bence olmazsa olmaz özellikler. Hafiften buraya bir yukarıya doğru da tırmanacağız. Şu an benzinli motorumuz çalışmıyor. Aslında... Gaz verdikten sonra zaten devreye girecek. Evet, şu an girdi herhalde değil mi? Evet. Girdi. Şöyle bir ekranlarımı da farklı menülere taşıyayım. Ya, öndeki şu ekranın güzelliği gerçekten hoş. Evet. Şimdi head-up display'e ihtiyaç yok. Evet, şu ekrandan da takip edelim. Şu anda benzinli motorum çalışıyor. Pillerimi şarj edecek. Araç zaten hani sıfır olduğu için biraz akülerin şarj olması mutlaka gerekecektir ilk başta bu arada. Onu da söyleyelim. Buradan da navigasyon ekranını açalım. Tak. Yani bir tıklama ötede. Bir tıklama ötede. Gerçekten güzel. Adaptif hız sabitlememizi de açalım. Şöyle asiste bastık. OK'ye bastık. Evet, şu anda tutuyor. Bıraktım. İleride trafik var. Kimin umurunda? Değil mi? Yani. Kimin umurunda? Şeridi gördü. Düzeltiyor. Büyük kolaylık. Büyük kolaylık. Büyük kolaylık. Her arabada aslında olması gereken şeyler bunlar. Ya ben halen de mesela bazen bilmiyorum konumuzun dışında ama bazı marka hani marka söylemeyeceğim. Halen bakıyorum yani halojen farlar var. Artık lazer devrine geçtik. Hani en azından bir led yap. Hani bilmiyorum Xenon, Bizenon, led, Matrix. Ondan sonra lazer çıktı. Halen de halojen farlardayız. Fakat Peugeot böyle yapmamış. Peugeot bütün arabaları full led. Evet. Şimdi öndeki ekrandan ben bu arada manuel kendim kullanıyorum şu anda aracı. Şu anda içten yanmalı motor çalışmıyor. Bakın şehir içerisinde şu trafikte abi bir müsaade ya. Ama işte arkada insanlar tabii biraz daha sabırlı olması lazım. Sabırlı olması lazım ki. Ne kadar ileri gidebilirim yani 10 metre en fazla ileri gidebilirim. Ben de tabii trafiği de hani engellemiyorum ama işte sabır. Şu anda mesela benzinli motor devrede değil. Süratim 35. Hafiften basıyorum. Evet, benzinli motor devreye girdi. Demek ki hani yaklaşık olarak 40 kilometrenin altında elektrikli motor devreye giriyor. Zaten bu tasarruf anlamında yapması gerekeni yapıyor. Mesela şimdi biz düz bir yoldayız. Mesela atıyorum Haliç'ten aşağı iniyoruz. Evet. Hızımız 110-120. Biz gaz pedalından ayağımızı çektiğimiz an zaten otomatik olarak motoru kapatıyor. Çünkü hiçbir güç binmiyor. Evet. Ama rampa yukarıdan çıkarken o motor desteğini mutlaka istiyor. Yetersiz kalıyor çünkü. Evet tabii. Ondan sonra her iki motoru birden çalıştırıyor. Sessiz bir araçtayız. Ölçümlerimizi de yaparız. Takipçiler çok merak ediyor. Sormuşlar, sabah 1-2 tane reels çekmiştim. Abi özellikle desibel ölçümü yap diye. Bu arada hemen ilk böyle amortisörleri şöyle bir yorumlayayım. Birkaç oradan geçtim. 3008'in daha kuvvetli, daha iyidir. Yani evet. 3008 böyle şey demiştim onun için. Serte yakın, tatlı sert demiştim. Bu konfora yakın. Evet. Çünkü bu 7 kişilik bir araç, daha büyük bir araç, daha fazla ailelere hitap eden bir araç. Kesinlikle. O yüzden gerekeni yapmış. Biraz daha burada yumuşak bir amortisör, konforlu bir amortisör kullanmış. Ve ayna görüş açıları, yani kör noktaları araçta yok. Hani her şeye çok hakimsiniz. Arkada mesela 7 tane koltuk olmasına rağmen arka görüşte herhangi bir problem yok. Aynalarımız bu arada çerçevesiz ve güzel, iyi tasarlanmış. Direksiyon tasarımını beğendim. Olması gerektiği gibi. Evet. Vites değiştirme kulakçıkları burada hemen elimin altında. Direksiyona bağlı. Üst tarafı kesik, alt tarafı kesik. Burada bir GT yazımız var. O da çok şık duruyor. Direksiyonunu beğendim ve hız sabitleme tuşları da burada. Elimin altında. Her şeyinizin altında. Evet. Ben bu şekilde olmasını çok seviyorum açıkçası. Vites seçicimiz de kesinlikle problem oluşturmayacaktır. O konuda... Yeni vites benim hoşuma gitti ya. Sizce bilmiyorum. Şartel vitese geçmek daha şey oldu. Hani şurada bir yer açtı. Burada da bir yer açmış. Hani Yani güzel bir tasarım olmuş. Bu arada şanzımandan isterseniz biraz bahsedelim. 3008'de şöyle küçük bir hata yapmışız. Biz EAT 6'ya geçti diye söylemiştik. Aslında EDSC 6'ya geçmiş. Çift kavrama bir şanzımana geçmiş. Yağlı bir sistem. Yağlı bir sistem. O yüzden ben böyle geçişlerini... O yüzden vites geçişleri çok iyidir. Yani devirden fazla kaybetmez ve hızdan da bir şey kaybetmez. Hani DSG'ye yakın diyelim. Yakın DSG diyelim. Biraz daha sert, sportif. DSG biraz daha Bu biraz daha konfor odaklı. Daha sert böyle. Hibrit motorumuzun gücü 15.6 beygir, 51 Nm'de torku var.
Bu işte şehir içerisinde sizi dur kalk hemen trafikte hemen %50. Evet. %50'ye kadar elektrikte götürebilir. İş götürüyor. Aslında arkada az önce korna çalmasalardı rampa başlangıcına kadar biz elektrikli motorla çok rahat giderdik. Onu biraz pillerimizle şarj olsun yine Tabii. ileride deneyelim. Tabii. Fiyatlardan da bahsedelim. Ben genelde videolarımda bahsetmiyorum. Fakat bu Türkiye'ye yeni gelmiş bir araç ve şu anda lansman var. Lansman fiyatları var. Siz fiyatlardan biraz bahsedin. Şöyle normal liste fiyatımız 2.650.000 TL. Hatta ilk aracı da ben verdim. Hayırlı olsun. Tabii yoldaki aracı ben verdim. Bir müşterimize kavuşturacağız inşallah. Yeni 5008 aracını. Lansmana özel 1.570.000 TL'ye kadar müşterilerimize, gerçek 5008 binicilerimize yardımcı olmaya çalışırız. Segmentine göre bakacak olursak eğer, atıyorum hani ne kadar doğru, ne kadar yanlış olur kıyaslamam ama hani bir Tiguan'la kıyaslamış olsak, Tiguan evet R-Line'da bazı donanım eksiklikleri var. Bu bir gerçek. Bunu herkes zaten biliyor. Ama 5008 gerçekten dop dolu bir araba. Özellikle GT donanımıyla. Evet. Donanım zaten demişken, tek paket olarak geliyor. Evet. Tek paket olarak geliyor. 5008 şu an tek paket geliyor. Evet, sadece GT paket geliyor. Evet, GT paket geliyor. O zaman Allur'dan elektrikli olarak da gelecektir. Yani lansman bittikten sonra showroomlarımızda yer alacaktır. Hem test aracımız hem de showroom'daki müşterilerimize hitap edebilmek için. Sözünüzü bölmeyeyim. Bakın şu an 73 ile gidiyorum ve elektrik motoruyla gidiyorum. Şöyle hafiften bastım. Elektrik motoru devrede 80'e çıkarttı. Benzinli motor hala çalışmadı. 81 oldu. Hızlandırıyorum 84. Evet. Ya 85. Evet şimdi girdi. 85'te girdi. Çok güzel. Yani ben evet biraz eğim vardı aşağıya kadar ama sonuçta araçta bir sürtünme var. Hava katsayısı var yani var, öyle evet. Boşuna hızlanmıyor. Yani ayağımı gazdan çeksem araç bu şekilde hızlanmaz. Güzel. Yüksek hızlarda da elektrik motoru destek oluyor. Tabii 15 beygir olmasına nazaran. Yani 15 beygir düşük gibi gelebilir. Gelebiliyor ama değil. Yeter. Hani yani bu süzülmede biraz hafif hızlanmada iş görüyor. Bakın yukarıya doğru değil mi? Bir meyil var. Hafiften bastım. Bu sefer devreye girdi. Tabii devreye Her girdi. iki motoru birden. Çünkü içten yanmalı motora ihtiyaç duyuyor o an. Evet. Bu arada mesela devreye girip girmediğini ses olarak anlayamıyorum. Anlamadım ben. Sessiz araba sessiz. Ki çok sessiz. Evet gerçekten sessiz. Titreşim olarak da mesela böyle bir devreye girdi tık bir vursun etsin. O şekilde bir şey yok. Güzel ayarlamışlar. Vallahi ben de beğendim aracı. Dediğim gibi videonun başında. Ben de ilk defa bindim. Yakından incelemek bu kadar fırsat olmamıştı. Ne derler? Terzi kendi söküğünü dikemez derler. Yani biz de aynı o hesap olduk şimdi. Evet. Öndeki ekrandan bahsedeyim. Sormuşlar görüntüyü engelliyor mu? Şimdi koltuğumu ben en alt pozisyona aldım. Ki bu arada oturma pozisyonunuz yüksek. Bu araba boyunuz kaçtı? 1.85. 1.85. Yani koltuk, 1-2 santim fazla söylüyorum ama. Koltuk size göre ayarlı. Evet koltuk bana göre ayarlı. Ben şu an bırakın ekranı ben kaputu görüyorum ya. Yani evet. Ya gerçekten kaputu görüyorum yani hani fazlasıyla iyi. Şu an ben arkaya baktığım zaman 1.85 boyundasınız. Hani benim boyum 1.75. Ben arkada sizin arkanıza oturduğum zaman ayak üstü atabilirim. Rahat o kadar boşluk var şu an. Gayet güzel. Arkada bu arada 2 tane daha koltuğumuz var. Evet. 3. sıra koltuklarımız var. Toplamda 7 kişi bu araca sığabiliyor. Hani onu da şöyle söyleyelim. 7 yetişkin demeyelim de 2 tanesinin biraz daha genç olduğunu düşünelim. Çocuk olduğunu düşünelim. Yani çocuklu aileler için birebir bu araç. Birebir. Yoksa herhalde ikimiz arkada böyle seyahat edemeyiz elbette yani. Yok, uzun boyluyuz. Evet, uzun boyluyuz edemeyiz. Şimdi ama çok böyle kısa mesafelerde. Doğru hani, tabii ki. Kısa mesafelerde iş görür mü? Görür. İş görür mü? Kaldır oraya gir. Hayat kurtarır yani Hayat sonuçta. kurtarır mı? Kurtarır. Kesinlikle öyle. Burada işte head-up display'e ihtiyaç yok. Eskiden hani head-up display olsun isterdik vesaire. 21 inç kesintisiz güzel bir ekran var burada. Buna ihtiyaç kalmamış artık. Ekran dolu. Evet. Yani ekranda hiç boşluk yok. Her şeyi tam anlamıyla ne istiyorsanız size ekran cevap verebiliyor. Netliği çok güzel. Çok iyi. Çözünürlük çok iyi. Apple CarPlay'i yine bağlarız. Yani ben dün böyle ara çekimi aldım onlara. Yani Allah'ım dedim ya bu ne kadar güzel. Apple CarPlay çok net, çok canlı. Çok güzel. Araçta yol gürültüsü de iyi düzeyde. Dışarıdaki araçların ben öyle seslerini de almadım çok fazla. Michelin gelmiş galiba lastikler. Michelin evet. Michelin evet. 20 Biraz da onun da etkisi var. Tabii yolların da çok etkisi var. Şimdi ben adaptif hız sabitlemeyi tekrar açayım. Burası tam bunun için biçilmiş ideal. kaftan diyelim. Tatlı virajlar var çünkü. Tatlı virajlar var. Asiste aldım. OK'ye bastım. Bir daha asiste bastım. Drive assist. Evet. Şöyle tam okusun.
Evet okudu. Şu anda burada direksiyon simgesi geldi. Ben onun şimdi süratini arttırayım. Uzun bastığım zaman 10-10 gidiyor. Burada hız sınırı 80'di. Biz 80'e alalım. Sola da sinyalimizi verdik. Kendisi neredeyse girecek ama ben burada tabii müdahale edeyim. Evet. Tabii burası bir yarı otonom sürüş olduğu için tam otonom sürüş değil. Buralarda tabii ki müdahale etmemiz gerekiyor. Evet. Şeridi ortalıyor. Pimpon topu etkisi diyoruz. Bir sağa bir sola yapmıyor. Önümde bir viraj var. Süratim 80. Bir tutup bırakmamı istedi. Sadece ona tuttum bıraktım müdahale ettim. Gayet güzel döndü. Öndeki aracı da güzel takip ediyor. Frenleme yapıyor. Frenleme yapıyor. Buradan takip mesafemi ben bakın uzak, kısa, yakın olarak şurada ayarlıyorum. Evet. Ya elimin altında olması çok güzel ya. Yani teşekkürler Peugeot. Gerçekten teşekkür ediyorum sana. Yorumlarda bana yazmışlardı. Abi sen Peugeot grubunu, PSA grubunu sevmiyorsun diye. Yani şu an evet benim sevgimi kazandı. Evet. Böyle olmasını ben ne bileyim seviyorum işte. Yani bence böyle olmalı. Bu şekilde uzun uzun gidebilirsiniz. Tabii ara ara tutmak gerekiyor direksiyonu. Evet. Bakın önüme biri geldi. Panik yapmadı. Fark ettiniz mi değil mi? Evet. Yani hiç öyle bir sıkıntı olmadan gayet güzel devam etti. Şimdi aracın biraz dış tasarımından bahsedelim isterseniz. Evet. Aracın dış tasarımı 3008 ile kıyasladığınızda biraz daha klasik hatlara sahip. Spor hatları da var, detayları da var. Fakat 3008 biraz daha kendini sportif segmentte gösteriyor. Evet. Bu öyle değil. Bu biraz daha aile arabası pozisyonunda. Biraz daha köşeli hatlara sahip. Spor moddayım. 0-100 yapacağım. Şimdi. Vitesi almamışım. Çok iyi ya. Ama ben çok moda girmiştim. Evet. Çok iyi. Spor moddayım. 0-100 yapacağım. Yüzümde bir gülümsemeyle. Şimdi. Sıfır yüzümüzü 11.54 saniyede yapmışız. Düzeltme ile birlikte 11.2 saniye. Gayet güzel. Fabrika verimizde 11.3'müş. Güzel bir değer elde ettik. Güzel bir değer. Yok. Arabada sıfır zaten. Tabii onların da etkisi var yani. Kesinlikle. Daha diskler, balatalar daha birbirine alışmadı. Arkadaşlar biz ölçümlerimizi yaptık. Ben şöyle hemen söyleyeyim size. O esnada kameralarımız kapalıymış. Ne yazık ki bir kapatmıştık. 90, 55 desibel, 100, 56 desibel, 110, 58 desibel, 120'de 60 desibel olarak ölçtük. Araç zaten çok sessiz. Bunu belli ediyor. 60 desibelin altı sessiz olarak söylemiştim. Biliyorsunuz 60 desibelle 90'ı ölçtüğümüz araçlar oldu. Fazlasını ölçtüğümüz araçlar oldu. O yüzden kıyaslamanızı bu şekilde yapabilirsiniz. Çok güzel bir ses var bunda ya. O otobüslerdeki evet. Yaparak motor freni yapıyor ve aynı zamanda işte aküleri şarj ediyor. Evet, evet. Röterdir evet. Diyorlar sanırım ona. Evet. Evet, şuradan hafiften buradan giriyorum değil mi? Evet, buradan giriyoruz. Tamam, biraz hızlı girdim. 73'leyim. Sıfır arabayı bir şey yapmayalım ama o güzel. Güzel. Yol tutuyor. Aile arabasını tabii aile arabası olarak kullanmakta fayda var. Kesinlikle. Şimdi ışıklandırmalar ne kadar güzel. Tabii. Ambiyans aydınlatmalar harika. Değişiyor. Çok güzel. Çok güzel. Böyle ben dün de söyledim. Aynısını bugün de söyleyeyim. Sanki böyle mağarada kayaların arasından ışık geliyor gibi. Ambiyans aydınlatmalarımız evet. Çok güzel. Sürüş modlarımıza göre onların rengi bakın şöyle şu an spordayım. Normale aldım. Değişti. Eko'ya aldım. Mavi oldu. Gayet güzel. Bir hiç tutmayalım bakalım ne olacak. Onu da görelim mi? Olur. Onu da görelim. Şu an arkamız müsait. Virajı gayet güzel alıyor. Tut dedi. Tutmadım. Bakın şu anda virajın sağına soluna doğru gidiyor. Evet. Devreden çıktı. Aracın biraz boyutlarından bahsedelim. 3008'de bir kıyaslama yaptık. 3008'den aks mesafesi olarak 16 santim daha uzun arkadaşlar. 25 santim tampondan tampona uzaklık olarak evet. Daha uzun bir araç. Şimdi bagaj hacminden biraz bahsedeyim size. 348 litre tüm koltukları açtığımızda, 7 koltuğu da açtığımızda 348 litre. Fakat buna alttaki zemin dahil. Orada yaklaşık 70 litrelik bir zemin var. Bu arada zeminin altı çok güzel bir şekilde kaplanmış. Evet. İzolasyonu yapılmış. Herhangi bir ses gelmesin diye.
ve zaten ölçümlerimizde de biz bunu kanıtladık. Gayet güzel, başarılı işler çıkarmış. Evet. Arkadaki iki koltuğu yatırdığımızda, yani o küçük koltukları yatırdığımızda 916 litre, tüm koltukları yatırdığımızda 2232 litreye çıkıyor. Yani Doblocu enişte bizi kıskansın ya, ne diyeyim. Evet, kesinlikle. Bakın şimdi hemen önümü açtım. Süratim 90'a ayarlıydı. Gayet güzel hızlanıyor. Hızlandırdım, süratimi 100'e aldım. Şu an Eco modda olduğum için Eco mod gibi hızlanıyor. Bir de öyle bir güzelliği var. Yani modlarınıza göre de hızlanması onun da değişiyor. Bunlar da yine güzel artılar. Renklerimizden biraz bahsedeyim. Ingora mavi, bu Obsession mavi, rengi. lansman rengi, tekno gri, titan gri ve beyaz rengimiz var. Müzik sistemi olarak baktığımızda fokal müzik sistemi bu araçta bulunmuyor. Fakat şöyle bir deneyelim isterseniz, onu hemen Apple CarPlay'e bağlanalım. Yani şu netlik iPhone ekranıymış gibi değil mi? Hani evet. Yani ben şunu söyleyeyim. Tamam, fokal yok ama ses sistemi güzel. Aratmıyor da. Evet. Aratmıyor yani. Cızırdama yok yani. Yok. Ki ayarsız bir de bu. Evet. Şu an. Yani ben beğendim. Yakıt aldığımızda araca 410 menzil gösteriyordu. Şu an 490. Şu an 490. Ve bayağı bir yol geldik. Bayağı bir yol geldik. İşte ekonomik kullanırsak aracı, değil mi? Yani potansiyeli var bu aracın. Ortalama 90'la gittik yani. 90 ve üzeri gittik. Son 18 kilometrede 11.8 litre yakmış. Biz bunu bir resetleyelim. Evet, resetledim. Gidince bir bakalım. Bu arada 48 kilometre elektrikle gitmiş. Elektrik desteğiyle gitmiş. Gayet güzel. Zaten 51 kilometre yol atmışız. Bu arada tabii araç rodaj aşamasında yani ilk yakıtın biraz yüksek olması normal. Gerçekten ilk binen sizsiniz yani evet, şu an bu araca. Yani 11'di resetledik. Gidelim bir de öyle bakalım. Yani yine yüksek çıkabilir ama fabrika verilerine yakın değerleri 1000 kilometreden sonra alırsınız. Yakalayabiliriz tabii. Onu da söyleyelim. Değerlerim de burada açık olsun. Buradaki ekran gerçekten çok güzel. Farklı menüler alabiliyorsunuz. Mesela şu an sade bir ekrandayım. Buraya da mesela hemen şöyle göstereyim. Saati alırım. Harika. Sade, hoş. Akşam vatan hiçbir şekilde. Değil mi? Gece yolculuklarında yormaz gözü. Evet. Şu an mesela şarj oluyor mu olmuyor mu Eco modu. Mesela ayağımı gazdan çektim, hop şarj olduğunu, ne kadar şarj olduğunu gösteriyor. Az bir şey gaza bastım. Bakın şarj seviyesi, motorun da sesi geliyor. Evet. Güç olarak şu an mesela hala ekonomide olduğumu gösteriyor. Biraz bastım mesela, hop power'a çıktı, gidiyor. Bu da güzel. Bu da sizi ekonomik sürüşlere davet ediyor. Navigasyon ekranını önümde görmek gibisi yok zaten. Yani bu çok güzel. Bu ekran da benim hoşuma gitti. Evet. Şu anda ortalamamız 5.9 litre, 6 litre öyle devam ediyor. Sürüş modlarını değiştirdiğimizde şu an Eco'dayım. Direksiyon asistanını da ben şu anda kapatayım. Evet, şöyle baktım. Evet. Yumuşak, hisli ama. Yani hisli bir direksiyon. Normale aldım. Direksiyon biraz daha sertleşti. Spor'a aldım. Direksiyon daha da sert. Oo, çok güzel. Ya ben bu modda mesela kullanırım. Hissiyat. Evet. Olması gerektiği gibi böyle biraz daha sert hissiyatı vermiş, gayet güzel. 3008'deki hissiyat da aynı mı? Şöyle, tabii trafik de var. Yol tutuşu olarak aynı değil. Değil, evet. Yani çok hani fazla böyle zorlayamadım. Direksiyon hissiyatı mesela kıyaslarsan düne çok göre. yakın. Yakın değil çok mi? yakın. Yakın, evet. Ama gövde salınım olarak baktığımda 3008 daha rigid bir yapısı var. Bunun böyle biraz daha 3008 daha agresif daha bir agresif. yapısı. Daha evet. agresif var. Yani o sportif ayarlanmış bir süspansiyon sistemi var. O şekilde davranıyor. Bu biraz daha ağır abi. Spor kullanımı daha uygun 3008. Evet. Bu biraz daha aileye yakın. Aynen. D segmenti. D segmenti. Bak şöyle mesela aks mesafesi de uzun ya. Evet. Mesela ön arka böyle biraz daha farklı gidiyor. Onda mesela 3008'de şu hareketi yapıyor. Ama bunda böyle biraz daha o yunuslamayı yapıyor çünkü D segmenti bir araç. Bu arada segment demişken malzeme kalitesine bakalım. Burada çok böyle yumuşak değil ama yumuşak plastik diyelim. Evet, burası güzel, yumuşak. Buralar yine kumaşla kaplı. Arkalara şöyle bir tıkırdatayım. Evet, arkalar biraz daha yine sert. Burada dizimin değdiği yerler güzel. Arka camlarda perdeliğimiz var. Yani aileler için çok güzel bu. Evet. Orada herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ne bileyim işte biz yapıyoruz onu böyle. Bez asıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Ekstra aksesuarlar alıyoruz. Arkada toplamda hani 7 kişi oturamayız belki. 7 yetişkin için değil ama 2 tane genç diyelim. 2 çocukla rahat bir şekilde 2 junior, 4 yetişkin olabilir. Yani. Olabilir. İşten çıktık. 7 arkadaşız. Ya beni de eve bırak desem gibi bırakırsınız. Evet. Aynen.
O gibi şeylerde olmadığı sürece. Dur kalk özelliğini hemen test edelim. Taksici abimizden biraz uzak duruyorum ben. Güzel mesafeyi koruyor şu anda. Çok gayet güzel. Yumuşak yumuşak gidiyor. Bu arada 4.2 litre. Evet. Yani ben dedim ya o biraz yüksek diye. Tabii bakın karma durdu. kullanım. Hop kasisi geçiyor. Evet. Çok hoş. Evet, karma kullanım işte 5, 7, 6, max 6.5. Yani hibrit olması özellikle şehir içerisinde iyi bir ekonomi sağlayacaktır size. En çok araçlarımız, bütün araçlar en çok yakıtın yaktığı yer durkaklar. Durkaklar. Işıklar. İstanbul'da ne kadar çok dur kalktığımızı işte biliyorsunuz. O yüzden ben şöyle navigasyon ekranını da alayım, size bu güzellikleri göstermek istiyorum. Ya da Apple CarPlay'i alayım ya, şu netliğe, şu güzelliğe bakar mısın? Ben hakikaten mini iPad. Mini iPad evet. Yani mini neyse o, hani arkadaşlar hani övelim poflayalım modunda değiliz. Öndeki araç hareket etti. Gaza bastım, çektim. Hop. İlerledi. Şeridi bakın şu an okuyor. Ben müdahale etmiyorum. Hafif biraz ama şeridin sağında. Çünkü yerdeki şerit izleri çok karışık. Çok karışık. Karışık. Lekeli. Tabii sürat de düşük olduğu için o onu biraz daha zor algılıyor yani. Evet. Tabii. Ama en azından şeridimin içinde gidiyorum şu anda. Bayağıdır da gidiyorum bu arada. Hani kırmızı ışık yandı. Tabii ki yarı otonom olduğu için frene bastık. Evet. Şimdi ben aracı hemen toparlayayım. Genç aileler için bence 3008. Kesinlikle. 2 çocuk yaptık. Biraz daha büyüdük. Ya da 3 çocuk yaptık. Mesela değil mi? Onlar için, D segmenti arayanlar için 5008. Motor seçeneklerimiz şu anda 1.2 hibrit motorumuz var sadece. Bir de elektrikli motorumuz olacak. Dizel motorumuz olmayacak. 1.2 motorda eskiden triggerle ilgili bir problem vardı. Fakat zincire geçti arkadaşlar Peugeot. Hatasını düzeltti. Burada herhangi bir problem artık bundan sonra olmayacak. Yok, evet, olmayacak. Vitesimiz 6 ileri, yağ kavramalı, çift kavramalı bir şanzıman. Şanzıman geçişleri gayet güzel, konforlu. Orada da herhangi bir sıkıntı hissetmedim. Herhangi bir vuruntu yok, herhangi bir problem yok. Devir kaybı olmadan, güç kaybı olmadan o çift kavrama şanzımanı onu hissediyorsunuz. Bu arada 48 voltluk bir altyapıya sahip hibrit sistem. Onu da eklemiş olalım. Özetle D segmenti bir araç arıyorsanız, büyük bir araç arıyorsanız, güvenli, ses sistemini beğendim. Buradaki teknolojik kokpiti beğendim. iToggle özelliklerini beğendim. Malzeme kalitesi güzel. Neyi beğenmedin diye sorsunlar o zaman. Şuradaki düğmeleri ben beğenmemiştim. Dün de bunu söyledim. Onun haricinde arkadaşlar araba güzel. Söyleyecek fazla bir şey yok aslında yani. Evet. Koltuklarımıza mesela şuradan geliyoruz. Isıtma var, soğutma var. Bunları ayarlıyoruz. Arkayı da bununla beraber ayarlayabiliyoruz. Tabii. Mesela arkayı kapatabilir miyim ben? Arkadan da buradan kapatabiliyorsunuz. Orada da arkada zaten dijital ayrı şey var. Arkayı buradan kapatabiliyorsunuz. Evet. Şurada hava kalitesi var. Onu da söyleyelim. Clean Cabin özelliği var. İçerideki havayı çok güzel bir şekilde temizliyor ve hava kirliliğini burada size seviye olarak söylüyor. Şu an iyi olduğunu söylüyor. Hemen yarım saati geçti. Yoldayız. Hani of deyip de bir cam açma müdahalesinde bulunmadık. Hani bilmiyorum hani. Evet öyle güzeldi yani. Havasından da belki. Tabii. O zaman videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Nasip olursa ileride yine bir video çekeceğiz. Daha detaylı bir video çekeceğiz. Çok teşekkür ediyorum bu imkanı bana sağladıkları için ve Türkiye'de ilk olacak bu. Çünkü daha zaten 11 Kasım'da ya da 10 Kasım'da satışa çıktı bu araç. Evet. Bugün plakası konuldu ve ilk çekmekte bana nasip oldu. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ve kanala abone olmayı unutmayalım diyelim. Bunu da lütfen sizden alalım mı? Arkadaşlar. Emek çok değil mi? Emek çok. Bakın yani izlemiş olduğunuz belki 15-20 dakikalık bir video ama hani bunun hazırlık süresi, her şeyi gözünde bulundurarak abone olun. Yani çok teşekkür ederim. Çok içtendi, samimiydi. Yani, çok sağ ol. Çok sağ olasın abi. Allah razı olsun. Görüşürüz. Diyelim, çakalım şöyle bir bitirelim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Abi bugün çok şıksın. Yok abi ya. Yok. Yani geçen şimdi haberim yoktu dedin 3008'de. Ya öyle dağınık gelmiştik. Gerçi normal gene iş kıyafetimiz ama hani daha değerli toplu. Ya şimdi tabii milyonlar izleyecek bizi değil mi? Abi nasip olsun diyelim ya. Vallahi güzel oldu. Çok güzel oldu. Güzel, keyifli oldu. Beğendim, keyifli oldu. 5.1 litreye düşmüşüz.
iyi abi. Çok iyi. Yani araba abi hani bak potansiyeli var. Hibrit arabaları şehir içinde al. Uzun yol için hani şöyle söyleyeyim. Çok fazla uzun yol için değil aslında. Ben öyle düşünüyorum ama. Şehir içi araba. Şehir içinde daha iyi. Uzun yolda yormaz. Çok böyle yüksek hızlara çıkıp ara hızlanmalarına falan bakamadım. Ama 136 beygir, 230 Nm tork rakamlar yüksek. Güzel. Yani evet. 0-100 hızlanması da güzeldi. Ama ben özellikle bu hibrit sistemin şehir içerisinde çok işe yaradığını düşünüyorum. Tabii ki 1-2 taşımaz değil, taşır. Hani onu da söyleyeyim. Fakat şunu söyleyeyim. Yüksek hızlarda hibritin etkisi biraz azalıyor. Evet, ağırlık olarak içten yanmalı motora daha fazla kalacaksınız. Peugeot'u yani ben de yalan yok yani şimdi biraz böyle yani Fransız arabası kafası vardı yani yalan yok yani. Ama şu 3008 ve 5008 benim fikrimi değiştirdi. Evet. Yani biraz değil fazlasıyla fikrimi değiştirdi yani. Videonun başında söyledim bak hani marka verdim belki ama gerçekten araştır. Tiguan R-Line'de bile masaj, soğutma, hafıza bilmem ne yok. Aynen. Hani olsa da orada var bence. Burada bile var yani. Evet, sağ tarafta da var, sol tarafta da var. Bak ben şimdi mesela masaj özelliğini dün bulamamıştım. Bugün buldum. Tak açtım. Bak. Masaja geldim. Kedi patisi dedim. İşte benim buna ihtiyacım var ya. Abi şöyle var ya şu anda böyle pıttık pıttık. Yumul yumul ya. Süper. Ya. Süper. Yani kedi patilerini şu anda sırtımda hissediyorum. Bir de mesela arabaya bindik ya mesela şuralar falan hemen şişti. O da çok güzel. Evet. Yan tarafları şişti. Yakıta baktın mı? Yakıta baktım 5.5 litre. 540 oldu. 5.5 litre. Ha 540 metre. Evet. O menzilimiz uzadı. Tabii menzil uzadı. Abi ben iyi kullanıyorum bir de ya. 410'du. Ya abi sonuçta araba sıfır ya. Onun daha bak ayarları falan daha oturmadı bu arabanın yani. Tabii. 56 litre bu arada deposu. Ki bu fullenmedi yani. Fullenmedi. Tam fullenmedi. Fullense 700 falan olur diye tahmin ediyorum. Ya maksimum herhalde bu şekilde kullanılırsa 750 kilometre falan yol yapar diye tahmin ediyorum. Stabil kullanımda. Yapar. Bence de yapar. Hani hibrit desteğiyle yapar diye tahmin ediyorum. Bastım. Gidiyor. Yeter abi. Daha ne yapsın ama yani. Bak fren pedalı güzel. Evet. Peugeot Mara geldik. Mutlaka gelin Peugeot Mara ve bu aracı test edin. 3008'i test edin. Diğer araçları test edin. Hemen şöyle bekliyorum. Aynen. Kime geleceğim derseniz işte burada. Adres belli. Sonra geldikleri zaman şey demezsin değil mi? Abi yok ya biz sadece videoda öyle çekmiştik. O çekim içindi. Bak çok güzel. Netlik. Evet. Abi ben tabii alışmadım daha henüz ya. Elim oraya gidiyor. Tabii biraz alışmak lazım. Hop geldim. Bak. Yani 360 derece sistem. Sanki drone'la çekiyorlar, değil mi? Tabii. Geldim abi, topladım bak. Direkt mirek. Her şey. Ya güzel abi güzel bak işte. Ha bununla da gelip de bir yere bak üste aldı. Daha yani öncelik hani verdi buraya. Tabii. Ha bunda da artık çarpıyorum dersen. Ya bunda da artık çarpıyorlarsa elektriği bak iptal etsinler yani. Hadi bakalım. Çok güzel bir video oldu. Çok teşekkür ettim. Mesela şimdi çalışırken mesela Drive modunu alalım. Drive modunu aldım. Kapıyı açayım mı? Açtığın an zaten direkt P'yi alır. Bak hemen aldım. Hop P'yi aldı. El-frenini çekmedi. Şimdi tekrar kapatalım. Kapattım. Drive'ı aldık. Direkt kapattın. Kapattık. Hop el-freni çekti. Ayağımda hissettim zaten onu. Hadi gidelim. Kalsın anahtarı aldım. Hadi bakalım.